ellerine bak. Senin ellerin hep iyiydi. Bunu sana ilk söyleyen annendi. Henüz 12 yaşındayken kimsenin sökemediği o paslı mutfak lavabosunu tamir ettiğinde ya da mahalledeki o çocuk bisikletten düşüp dizini parçaladığında. Sen, hiçbir yetişkinin cesaret edemediği o soğukkanlılıkla bir dikiş iğnesi ve olta misinasıyla o yarayı dikmiştin. Annen ellerine bakıp, "İyi ellerin var, bir gün büyük bir cerrah olacaksın," demişti. Bu söze tutundun, tıp fakültesine girdin. İlk 3 yıl her şey bir rüya gibiydi. Ama sonra para bitti. Bursun kesildi. Arkanda duracak kimsen yoktu. Bir salı öğleden sonra yurdunu terk ederken elinde sadece ağır tıp kitapların ve ödenmemiş faturaların kaldı. Sonraki 6 yılını bir hastanenin bodrum katında cerrahi teknisyen olarak çürüyerek geçirdin. Doktorlara o aletleri uzatırken aslında onlardan çok daha fazlasını bildiğini fark ettin. Hangi kesinin nerede bitmesi gerektiğini, hangi damarın ne zaman dikilmesi gerektiğini o ukala cerrah daha istemeden biliyordun. Ama senin o parça kağıdın, diploman yoktu. Dimitri seni o çarşamba gecesi hastanenin loş otoparkında buldu. Ayakkabılarında hala başkasının kan izleri varken gölgelerin içinden sana yaklaştı. Sadece bir numara verdi. 3 hafta sonra kiranı ödeyemediğin ve hesabında sadece $214 kaldığı o buz gibi gece o numarayı çevirdin. Merakın bir bağlılık olmadığını fısıldadın kendi kendine. Ama yanılıyordun. İlk işin ucuz bir otel odasındaydı. Dimitri basit bir iş dedi. Zaten uyuşturulmuş bir adam, tek bir böbrek. İçeri girdiğinde odanın baştan aşağı plastik örtülerle kaplandığını gördün. Burnuna vuran o ağır çamaşır suyu ve paslı demir kokusu. O an steril bir ameliyathanede değil, bir mezbahada olduğunu anladın. Ama ellerin titremedi. O böbreği çıkardığın anı hatırla. Organın avuçlarındaki sıcaklığı. 20 dakika önce yaşayan birinin içinde sessizce o kişiyi hayatta tutan o şeyin, kanlı elindeki o dehşet verici ağırlığı. O an zaman durdu. Görüşün kenarlardan beyazladı. Kutsal, yasak bir şeye dokunuyormuşsun gibi hissettin. Ama iş bittiğinde, kurye o organı buz kutusuna koyup sessizce gittiğinde, kapının altından sana uzatılan o kan lekeli $8.000'la kiranı ödedin. Güzel bir kahvaltı ettin ve aynaya bakıp kendine dedin ki, "Ben hala normalim." İkinci iş, üçüncü iş. Fark etmeden iğrenç bir ritme girdin. Ayda 2, bazen 3 kez aynı kasvetli otel odası, aynı terleten plastik örtüler. Kendi profesyonel aletlerini almaya başladın. En keskin neşterler, en kusursuz dikiş ipleri. Hastanedeki amirine hasta bir akraban var yalanını söylerken, aslında kendi ruhunun kanser olduğunu görmezden geldin. Artık o masadaki anatominin bir insan olduğunu düşünmeyi bıraktın. Onlar senin için ten ve kandan oluşan birer dosya, çözülmesi gereken birer problem haline geldi. Kendini ikiye bölmeyi, parçalamayı öğrendin. Eylemi gerçekleştiren o soğuk, kusursuz eller ve uzaktan, çok uzaktan kendi dehşetini izleyen ruhun. Savaş alanındaki askerler gibi, hayatta kalmak için insanlığını kapattın. Sayı 20'yi geçtiğinde artık saymayı bıraktın. Artık o avucundaki sıcaklık seni ürpertmiyor. O ilk seferki huşu dolu sarsıcı his, yerini mekanik, gri bir yorgunluğa bıraktı. Otel odasındaki o titrek sarı ışığın sönmesi gibi, içindeki o son insani ışığın da cızırtıyla söndüğünü fark ettin. Ta ki Dimitri seni arayıp farklı bir işten bahsedene kadar. Rızası olmayan biri. İlk kez hayır dedin. Geri çekildiğini, bir çizgi çektiğini sandın. "Ben hala o kişiyim," diye mırıldandın. Ama 2 uzun hafta boyunca o lanet telefon çalmadığında, hastanedeki o sefil 5 parasız hayatına geri döndüğünde, o ahlaki çizginin aslında seni koruyan bir kalkan değil, seni içine hapseden, açlıktan öldüren dipsiz bir çukur olduğunu anladın. Sara yağmurlu bir gece kapına geldi. Hiç davet edilmeden içeri girdi ve mutfak masana oturdu. Gözlerinin altındaki o mor, ölü halkaları ilk kez o zaman fark ettin. Sana baktı ve o buz gibi gerçeği yüzüne kuzdu. "Çizgi diye bir şey yok doktor. Çizgi sadece şu an olduğun yerdir. Ve sen, 2 yıl önceki sen değilsin."
Dimitri gibi adamların ellerindeki en iyi aletleri asla çöpe atmayacaklarını, sadece onlara yeni, daha kanlı kullanım alanları bulacaklarını söyledi. O an o dondurucu gerçeği anladın. O masaya yatırdığın her kurbanın tenini dikerken aslında kendi kaçış yolunu da dikip sonsuza dek kapatmıştın. Sara kapıdan çıkarken son kez dönüp baktı. İyi ellerin var ama bu bir iltihaf değil. Bu senin bu cehennemden asla çıkamayacağının kanıtı. Dimitri'ye o tek kelimelik mesajı attın. Müsaitim. Artık sadece bir cerrah değilsin. Sen bu karanlık endüstrinin bir yöneticisi, bir operatörsün. Hiyerarşinin zirvesine tırmandın. Artık o kanlı odalara sen girmiyorsun. Teknik ekipleri sen kuruyor, rüşvet çarklarını sen yağlıyorsun. Ama tıpkı o Rus kartel baronları gibi ne kadar yükselirsen o kadar hedef dorunda bulunuyorsun. Şehrin en lüks kulesinde yaşıyorsun, en pahalı şarapları yudumluyorsun. Ama her gece kapının çalmasından ya da o şarabın içine damlatılmış bir damla zehirden korkuyorsun. Annenin o eski sözü artık kutsal bir anı değil, kulaklarında çınlayan bir lanet. Kendi ellerine bakıyorsun ve sadece kan görüyorsun. Dünyanın bütün sularıyla yıkasan da çıkmayan, ruhuna işlemiş o görünmez kan. Sen sadece böbrek satmadın. Sen kendi insanlığını parça parça söküp o buz kutularına koydun. Ve unutma, her kanlı imparatorluk, her kibirli yükseliş aynı şekilde biter. Ya içten gelen bir ihanetle ya da kapıyı kıran bir baskınla. Sonunda kendini ya o soğuk paslanmaz istel masada ya da penceresiz bir beton hücrenin sağır dedici sessizliğinde bulduğunda yine ellerine bakacaksın. O iyi ellerinle dünyayı iyileştirebilirdin, kurtarabilirdin. Ama sen onları sadece dünyadaki karanlığı beslemek için kullandın. Artık karanlık seni korkutmuyor, uykusuz bırakmıyor. Neden mi biliyor musun? Çünkü sen artık o karanlığın ta kendisi oldun. Geriye dönecek bir yolun yok. Dikecek tek bir yaran bile kalmadı. Sen sadece bir organ kaçakçısı değildin. Sen, başladığı işi bitiremeyen ve sonunda kendi ellerinde can veren o son kurbansın. Ve şimdi her şey bitti.